Bugün Londra'nın o meşhur finans merkezi var ya, Canary Wharf. İşte orada İngiliz hükümetinin bizzat kendisinden bile daha fazla toprağa ve gayrimenkule sahip olan bir ülke var. Evet, düşündüğün zaman gerçekten kulağa biraz absürt geliyor, değil mi? Aynen öyle. Ama dur, işin asıl çılgınca kısmı bu değil. Aynı ülke bundan sadece bir asır önce bırakın Londra'da öyle devasa binalar falan satın almayı, ana geçim kaynağı olan inci ticareti çöktüğü için kelimenin tam anlamıyla haritadan silinmenin eşiğindeydi. Kesinlikle. Yani kitlesel bir açlık tehlikesiyle burun burunaydılar. Çok doğru. Gözünü kırpsan haritada kaçırabileceğin büyüklükte bizim Konya Ovası kadar diyelim ya da Amerika'daki Connecticut eyaleti kadar bir çöl yarımadasından bahsediyorum sana. Katar'dan. Çoğu insanın aklında Katar denince sadece o parıltılı şeyler canlanıyor tabii. Hani senin de kafandaki o mevcut Katar imajı tamamen şey olabilir. Böyle fütüristik gökdelenler, işte kapalı kapılar ardında imzalanan milyarlarca dolarlık o doğal gaz anlaşmaları, Dünya Kupası falan. Devasa bir servet yani. Hı hı. Son derece modern, her şeyin parayla çözüldüğü bir yer imajı var genelde. Ama bugün bu derinlemesine analizimizde o parıltılı yüzeyin altındaki mekanizmaları parçalarına ayıracağız. Yani bu akıl almaz dönüşüm nasıl gerçekleşti? Çünkü bu sadece öyle hani klasik petrol bulundu ve bir gecede zengin oldular hikayesi değil. Asla değil. İşin arkasında çok ciddi bir hayatta kalma stratejisi var. Kesinlikle. Bu tam bir hayatta kalma ustası olma, devasa bir jeopolitik satranç ve büyük bir kumar oynama hikayesi aslında. Hazırsan bu incelemede o kumların altına doğru inelim diyorum. Ne dersin? O kumların altına inmek aslında bizi sandığımızdan çok daha eskiye götürüyor. Yani çoğu insan bu bölgenin 1950'lere kadar falan tamamen ıssız, üzerine sadece rüzgarın estiği büyük bir boşluk olduğunu düşünür genelde. Doğru, ben de kaynaklara bakmadan önce biraz öyle sanıyordum açıkçası. Yalnız değilsin ama işte arkeolojik gerçekler bambaşka bir tablo çiziyor bize. Elimde milattan önce 5000'lere yani Ubayd dönemine ait yerleşim izleri var. Tabi devasa piramitler veya büyük tapınaklar bekleme. Tabii daha çok böyle günlük hayata dair şeylerdir. Aynen. Ateşte pişmiş çanak çömlekler, kemik parçaları, taştan yapılmış aletler falan. Ama asıl sorulması gereken soru şu. İnsanlar neden o kavurucu sıcakta, yani suyun bu kadar az olduğu acımasız bir coğrafyada hayatta kalmaya çalıştı? Evet, mantıken çok daha verimli yerlere gitmeleri gerekmez miydi? Normalde evet. Ama cevap coğrafyanın tam da kendisinde gizli. 2. yüzyılda Yunan coğrafyacı Batlamyus var biliyorsun. Onun Arap Yarımadası haritasında burayı Katara olarak işaretlemesi tesadüf değildi. Hani o meşhur haritada bile isimleri var yani. Var, evet. Çünkü burası Mezopotamya, Hindistan ve Arabistan'ın kalbi arasındaki o kritik ticaret ağının sessiz ama inanılmaz vazgeçilmez bir durağıydı. Yani binlerce yıl boyunca kendi başına bir destinasyon olmaktan ziyade medeniyetlerin içinden geçip gittiği lojistik bir mola yeriydi diyebiliriz. Bir nevi antik dünyanın benzin istasyonu veya dinlenme tesisi gibi bir şey yani. Peki ama bu mola yeri statüsünden çıkıp da küresel güçlerin iştahını kabartan o büyük hedefe nasıl dönüştüler? Bu aslında aşama aşama olan bir şey. Yani Persler geldi geçti dedik, Yunanlar aynı şekilde. Sonrasında erken dönem İslam halifeliklerinin o donalmaları için bir fırlatma rampası oluyor burası. Doğru mu anlıyorum? Doğru, özellikle deniz seferleri için çok stratejik bir üs haline geliyor. Ve Abbasiler döneminde o meşhur inci ticareti filizlenmeye başlıyor. Fakat kaynaklarda gördüğüm kadarıyla 16. yüzyıla gelindiğinde Portekizliler Körfez'e girip tam anlamıyla bir kaos yaratıyor ortalıkta. Kesinlikle. Portekizliler o dönem deniz yollarının kontrolünü ele geçirmek için inanılmaz agresif davranıyorlar. Ardından da Osmanlılar ve yerel kabileler birleşip onları o bölgeden kovuyor. Tüm bu yüzyıllar boyunca Katar aslında çok edilgen bir rolde. Yani dünyaya bir şey dayatan değil de dünyadaki devlerin üzerinde böyle sürekli tepiştiği bir yer. Bu edilgenlik tam olarak ne zaman kırılıyor peki? Kırılma noktası 1700'lerde başlıyor diyebiliriz iç dinamiklerin değişmesiyle. Arabistan'ın merkezindeki o kurak Necid bölgesinden hem ticarete katılmak hem de bu inci dalışındaki patlamadan pay almak isteyen kabileler Katar kıyılarına doğru göç etmeye başlıyor.
Yeni bir fırsat kapısı olarak görüyorlar yani o kıyıları. Aynen öyle. Ve bu göç eden kabileler arasında bugün modern Katar'ın kaderini belirleyen Al Thani ailesi de var. Önce kuzeydeki Feririt denen bölgeye, ardından da bugün başkent olan Doha'ya yerleşiyorlar. Ama gelir gelmez bir düzen kuramıyorlar sanırım, değil mi? Yok, kesinlikle 1800'lerin ortalarına kadar bu bölge tam bir kaos içinde aslında. Kabile sadakatleri çöldeki o kum tepeleri gibi sürekli yer değiştiriyor. Ta ki Şeyh Muhammed bin Tani sahneye çıkana kadar. İşte o, birleştirici figür geliyor sonunda. Evet, birbiriyle sürekli didişen bu dağınık kabileleri tek bir liderlik, tek bir çatı altında birleştirmeyi başarıyor. Bu birleşme onların dışarıya karşı ilk kez tek bir blok olarak hareket etmelerini sağlayan en büyük adım oluyor. İşte ben tam da bu dönemi, hani o inanılmaz hayatta kalma içgüdüsünü anlamaya çalışıyorum. Çoğu insan Körfez'in ve Katar'ın tarihini genelde şöyle özetler kafasında. İşte çöldeydiler, kumda yürürken ayaklarına petrol bulaştı ve bir gecede dünyanın en zenginleri oldular falan. Evet, en yaygın ve en yanlış efsanelerden biridir bu. Hayır, işin aslı hiç de öyle değil. Onlar 1930'larda iflasın, açlığın ve tamamen yok olmanın eşiğindeki resmen can çeken bir ülkeydi. Ana geçim kaynakları olan o inci sektörü bir ekonomik gerileme falan yaşamadı. Sektör kelimenin tam anlamıyla buharlaştı. Bir anda sıfıra indi her şey. Aynen öyle. Peki neden? Çünkü Japonya'da bir mucit, laboratuvar ortamında kültür incisi üretmenin, yani fabrikayla inci yapmanın yolunu buldu. Mikimoto Kokici'nin o meşhur buluşu dünyanın ta öbür ucundaki Katar'da tam bir kıyamet senaryosu yarattı bu gelişme. Kesinlikle bir kıyamet. Düşünsene aylarca o tehlikeli denizde kalıp, burunlarına o ahşap mandalları takarak metrelerce derine dalan, kör olma veya vurgun yiyip boğulma pahasına zar zor bir avuç doğal inci çıkaran insanların ekonomisinden bahsediyoruz. Fabrikasyon Japon incileri piyasayı sel gibi basınca her şey bir anda çöp oldu. Çok trajik bir dönem, aileler açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı ve nüfusun çok önemli bir kısmı çalışabilmek için çevre ülkelere göç etmek zorunda kaldı o dönem. Resmen demografik bir çöküş. Evet, 1939'da o çok beklenen petrolü nihayet buluyorlar ama kutlama bile yapamıyorlar doğru dürüst. Çünkü aynı anda 2. Dünya Savaşı patlak veriyor dünyada. Evet, zamanlama bundan daha kötü olamazdı herhalde. Dünya ticareti duruyor, topraktaki o altını çıkaracak ne bir altyapı var ellerinde ne de onu alacak bir küresel piyasa kalmış ortada. Yani o hani bir gecede gelen zenginlik masalı tam bir efsane. Ölüm döşeğinden uyanma mücadelesi var burada aslında. Petrol çarklarının dönmesi ve o dediğin ölüm döşeğinden uyanış hikayesi ancak 1950'lerin başını bulabildi. Ama burada çok önemli bir mekanizmayı anlamamız lazım bence. Nedir o? Yoksulluk ve yokluk insanları her zaman birbirine kenetler, birleştirir. Ancak yeni ve kontrolsüz gelen devasa bir servet her zaman parçalayıcıdır. Petrol parası yavaş yavaş içeri girmeye başladığında Altanya ailesi içinde bu paranın, bu servetin nasıl yönetileceği konusunda büyük bir ideolojik çatışma patlak veriyor Klasik bir güç zehirlenmesi ve tat kavgası diyebilir miyiz buna? diyebiliriz. Bu çatışmalar öyle sokaklara taşan kanlı iç savaşlara falan dönüşmedi neyse ki. Tamamen saray koridorlarında çözüldü olaylar. 1972'de Şeyh Khalifa bin Hamad yönetime geçti mesela. Ancak asıl büyük deprem, modern Katar'ı yaratan sarsıntı 1995'te yaşandı. Ne oldu o tarihte? Babası Avrupa'da tatildeyken oğlu Hamad tamamen kansız bir saray darbesiyle yönetimi devraldı. Bir gecede. Peki neden? Yani bu sadece basit bir güç hırsı mıydı sence yoksa ortada bir gelecek vizyonu çatışması mı vardı? Tamamen vizyon ve zamanlamayla ilgiliydi aslında. Eski nesil, yani babasının dönemi, çok daha geleneksel bir körfez liderliği tarzını benimsiyordu. Serveti daha çok aile içinde tutmak, daha yavaş adımlar atmak, daha izole ve komşuların, özellikle de Suudi Arabistan'ın gölgesinde bir dış politika yürütmek istiyorlardı. Etliye sütliye dokunmadan paramızı yiyelim kafası yani. Bir nevi öyle, ancak oğul Hamad ve onun kuşağı dünyayı çok farklı okumuştu.
Yerin altındaki o devasa doğal gaz rezervlerini görüyorlardı ama babasının bu gazı çıkarmak ve sıvılaştırmak yani LNG'ye dönüştürmek için gereken o astronomik yatırımları yapmaktan korktuğunu biliyorlardı. Büyük risk çünkü. Aynen. Fakat Katar'ın bağımsız bir güç olabilmesi için çok agresif bir modernizasyona, bağımsız bir dış politikaya ve acilen küresel doğal gaz piyasasına girmeye ihtiyacı vardı onlara göre. 1995'teki o liderlik değişimi, bugünkü o ultramodern küresel oyuncu Katar'ın temelini atan asıl radikal düğmeye basılış anıdır. O zaman şu yer altındaki hazineye ve coğrafyaya bir dönelim istersen. Ben hep Katar'ı sadece böyle sarı kumdan ibaret, dümdüz bir yer sanırdım. Gerçekten kaynakları inceleyene kadar kafamdaki imaj buydu. Çoğu kişinin imajı bu, yalnız değilsin. Düşünsene, kalıcı tek bir nehri bile olmayan dünyadaki sadece 17 ülkeden biri bunlar. Su yok, su. Tüm suyu denizden arıtıyorlar devasa tesislerde veya atık suları geri dönüştürüyorlar. Ama coğrafyaya biraz daha yakından bakıyorum, inanılmaz şeyler var. Neler dikkatini çekti en çok? Mesela Güneydoğu'da yolun bile olmadığı devasa kum tepelerinin arasında Khor Al Adayt diye bir iç deniz var. İnanılmaz bir yer. Kuzeydoğu'da Alkhor'un mangrove ormanları var çölde. Altakira'da lagünlerde pembe flamingolar falan geziyor, düşünebiliyor musun? Evet, doğası aslında çok şaşırtıcı detaylar barındırıyor. Hatta milattan önceye dayanan böyle deniz salyangozlarından elde edilen o asil mor boya endüstrisine ev sahipliği yapan 3000 yıllık bir mor ada bile var. Ama tüm bu doğal çeşitliliğe rağmen nüfusun %80 ile 90'ı sadece başkent Doha'da yaşıyor. Bu coğrafya insanları neden tek bir noktaya bu kadar sıkıştırıyor peki? Çünkü hayatta kalma altyapısı mecburen orada, modernizasyonun getirdiği o devasa tuzdan arındırma tesisleri, altyapı ağları ve klimalı yaşam alanları sadece Doha ve çevresinde yoğunlaştı. Çöl hala çok acımasız bir yer, dışarıda yaşamak kolay değil. Mantıklı. Hayatın kaynağı oraya kurulmuş sonuçta. Ancak nüfus her ne kadar doğada toplanmış olsa da ülkenin kaderini değiştiren şey, batı kıyısındaki o dışarıdan baksan sıradan göreceğin kurak kireç taşı tepeleri. Yani jeolojik adıyla Duhan Antik Linali, o tepelerin altı ve oradan denizin içine doğru uzanan o kuzey sahası var ya, işte orası dünyanın kanıtlanmış en büyük 3. doğal gaz rezervi. İşte burada o mekanizmayı biraz daha açmamız lazım bence. Neden doğalgaz petrole göre çok daha büyük bir kumar? Yani petrolü buldun mu boruya verir, satarsın, tankere koyar, satarsın. Ama gaz Harika bir noktaya değindin. Doğal gazı okyanus ötesine, mesela Japonya'ya veya Avrupa'nın göbeğine boru hattıyla gönderemezsin. Öyle bir teknoloji yok. arada koca okyanuslar, ülkeler var sonuçta. Kesinlikle. 1980'lerde ve 90'larda Katar bu devasa gaz rezerviyle baş başa kaldığında önünde temelde iki seçeneği vardı. Ya bu gazı sadece komşu ülkelere çok ucuza satacaklardı ya da o dönem için adeta bir bilim kurgu filmi gibi görünen inanılmaz pahalı ve yeni bir teknolojiye tüm ülkenin geleceğini yatıracaklardı. O teknoloji dediğinde sıvılaştırılmış doğalgaz herhalde, yani LNG. Tar kendisi. Gazı sıvılaştırmak ne demek biliyor musun? Gazın hacmi 600 kat küçülsün diye onu eksi 162 santigrat dereceye kadar dondurman gerekiyor. Eksi 162 mi? İnanılmaz bir soğutma bu. Aynen öyle. Sonra da bu dondurulmuş sıvı gazı devasa ve özel yalıtımlı dev gemilerle dünyanın öbür ucuna taşıman lazım. Bu o kadar pahalı, o kadar büyük bir altyapı gerektiren riskli bir yatırımdı ki başlangıçta küresel enerji devleri bile bu işten geri durdu. Gözleri korktu yani. Evet. Dediler ki bu kadar büyük bir ölçekte bunu başaramazsınız. Teknik olarak imkansıza yakın ve bankalar bu devasa riski asla finanse etmez. Ama Katar, o demin konuştuğumuz 1995'teki vizyon değişimiyle tüm çipleri masaya sürdü ve her şeyini LNG'ye yatırdı. Gerçekten tarihin en büyük ekonomik kumarlarından biri. Kesinlikle. Ve bugün devlet gelirlerinin %80'i, toplam ihracatının da %85'i işte o gün oynanan bu riskli kumarın meyvelerinden geliyor. Dünyanın en büyük LNG ihracatçısı oldular. Çin'deki dev fabrikaların dönmesine, Avrupa'nın kışın ortasında ısınmasını sağlayan o görünmez enerji damarı aslında Katar. O
LNG sahası yani Northfield dedikleri kuzey sahasının coğrafi durumu beni okurken en çok güldüren detaylardan biri oldu açıkçası. Gaz sahası o kadar büyük, o kadar devasa ki Katar'ın sınırlarını aşıyor ve direkt İran sularına taşıyor. Evet, coğrafi bir ironi aslında. İranlılar da kendi taraflarındaki o kısma South Pars yani Güney Pars sahası diyorlar. Düşünsene, bu durum tam olarak şuna benziyor bence. Partilerde karşılaşmamak için hep köşe bucak kaçtığın, herkesin ambargo uyguladığı, uluslararası arenada ilişkilerinin aşırı hassas olduğu o tuhaf ve zor komşunla dünyanın en büyük ortak banka hesabını paylaşıyorsun. Ve işin garibi, ikinizin de bu hesaba erişimi var. Nasıl yürütüyorlar bu karmaşık işi Allah aşkına? O banka hesabı benzetmesi gerçekten çok iyi çalışıyor ama hikayede eksik bir parça var orada. Evet, kasanın şifresi ikisinde de var ama İran uzun yıllardır uluslararası alanda çok ağır yaptırımlar altında. Ambargolar ellerini kollarını bağlıyor yani. Kesinlikle. Bu ne demek peki pratikte? İran o gazı yerin altından çıkarmak ve sonrasında eksi 162 dereceye soğutup sıvılaştırmak için gereken milyarlarca dolarlık batılı teknolojiye, o dev soğutma tesislerine ve en önemlisi yabancı yatırıma ulaşamıyor. Kimse onlarla iş yapmak istemiyor. Katar'ın durumuysa tam tersi. Katarsa dünyanın tüm teknoloji devleriyle, mühendislik firmalarıyla beraber çalışıyor. Yani şöyle düşün, aynı havuzdan pipetle su içiyorlar. Ama Katar'ın pipeti devasa bir sanayi borusu, İran'ınki ise sadece incecik bir meyve suyu çubuğu. Harika bir benzetme. İran baka kalırken Katar havuzu boşaltıyor resmen. Aynen öyle oldu. Katar, komşusu siyasi olarak felç olmuş durumdayken, o havuzdaki inanılmaz zenginliği müthiş bir hızla çekip nakde çevirme şansı buldu. Ve tabii doğal olarak bu durum onları hem İran'la iyi geçinmeye zorladı, hem de o çıkardıkları gaz sayesinde kendilerini batıya karşı tamamen vazgeçilmez kılmaya itti. Vazgeçilmez kılmak demişken işin tam da bu noktasına, hani bu parayla ne yapıyorlar kısmına gelelim bence. Çünkü yerin altından milyarlarca doları öyle ya da böyle çıkarmak bir şeydir ama o parayı ustalıkla bir dış politika kalkanına dönüştürmek bambaşka bir seviyedir. İşin satranç kısmı burada başlıyor işte. Katar Yatırım Otoritesi yani QIA, kaynaklardaki verilere göre beklenen varlık büyüklüğü 2026 itibarıyla 580 ila 600 milyar dolar arasında. Dudak uçuklatan bir rakam gerçekten. Sadece rakamda değil, Volkswagen'de hisseleri var adamların. Barclays Bankası, devasa emtia şirketi Glencore, Londra'nın merkezinde o meşhur Harrods mağazası, Heathrow havaalanının bir kısmı, listeyi okurken yoruldum. Neden? Yani sadece param değer kazansın, biraz borsa oynayayım, paramı park edeyim diye mi yapıyorlar sence bunu? Kesinlikle sadece finansal yatırım getirisi için değil bu. Katar'ın bugün bu devasa fonlar aracılığıyla yaptığı şey, 19. yüzyıldaki o hayatta kalma stratejisinin alınıp 21. yüzyıl finans dünyasına, küresel kapitalizme uyarlanmış halidir. Bu stratejinin çok net bir adı var bence. Küresel ekonomiyi satın alarak satın alınamaz olmak. Bu çok iddialı bir tanım. Küresel ekonomiyi satın alarak satın alınamaz olmak. Öyle ama düşünsene, eğer sen İngiltere'nin başkentinde, hükümetin kendisinden bile daha fazla toprağa ve mülke sahipsen, Heathrow Havaalanı gibi kritik bir altyapı noktasının büyük ortağıysan, Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisinin yönetim kurulunda masada oturup söz sahibiysen, artık sen sadece çöldeki küçük ve zengin bir Arap ülkesi değilsin. Onların bir parçasısın artık. Aynen öyle. Sen o dev batılı ülkelerin kendi ekonomilerin ayrılmaz koparılamaz bir parçasısın artık. Katar'a dışarıdan yapılacak herhangi bir siyasi veya askeri tehdit anında doğrudan Londra'nın, Berlin'in, Paris'in ekonomisine yapılmış bir tehdit anlamına geliyor. Yani resmen ekonomik entegrasyonu kelimenin tam anlamıyla diplomatik bir kalkan, giyilebilir bir çelik zırh olarak kullanıyorlar. Kesinlikle öyle. En güçlü koruma kalkanları bu. İnanılmaz bir koruma mekanizması bu. Peki ya işin kültürel yüzü ne olacak? 2022 Dünya Kupası mesela. Çoğu insan için televizyonda izledikleri bir aylık futbol şöleniydi bu. Ama aslında 200 milyar dolarlık, belki de eşi benzeri görülmemiş devasa bir "biz buradayız, moderniz, altyapımız dünya standartlarının bile ötesinde" deme operasyonuydu. Dev bir yeniden markalaşmaydı yani.
Tam olarak bir gövde gösterisiydi dünyaya karşı. Bütün bu ultramodernite, o fütüristik dev cam gökdelenler, klimalı açık hava stadyumları, uçan kaçan teknolojiler, tüm bunlar beni şu düşünceye itiyor açıkçası. Nasıl bir düşünce? Ben Katar'ı şuna benzetiyorum. Milano'dan böyle özel dikim, kumaşı kusursuz, son teknoloji ürünü bir İtalyan takım elbisesi giyen ama elini cebine attığında ısrarla o büyük babasından kalma, 100 yıllık antika köstekli saati taşıyan ve sürekli inatla o saati kontrol eden bir milyardere benzetiyorum. Bu harika ve çok güçlü bir imge. Tam isabet bence. Hızlı zenginleşen bazı ulusların düştüğü çok yaygın bir tuzak vardır. Bir çeşit amnezi, yani kültürel hafıza kaybı. Geçmişlerini silmek istiyorlar genelde. Aynen. Geçmişteki o yokluktan, o yoksulluktan o kadar utanırlar ki her şeyi betonla, lüksle kapatıp tamamen yeni bir tarih yazmaya, sıfırdan bir kimlik yaratmaya kalkarlar. Ama Katar bu tuzağa düşmedi. Nasıl dengelediler peki bunu? Şöyle düşün, bir yanda eğitim şehri yani Education City gibi devasa projelerle dünyanın en prestijli Amerikan ve Avrupa üniversitelerini doğrudan Doha'ya getiriyorlar. Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi duran o dev cam kulelerde yapay zeka yatırımları, teknoloji zirveleri yapıyorlar. Evet, geleceği kurguluyorlar resmen. Ama aynı günün akşamında UNESCO mirası olan o şahincilik geleneği çöldeki lüks kamplarda ataları yüzlerce yıl önce nasıl yapıyorsa aynen öyle yaşatılıyor. Geleneksel Suk Vakif pazarında gidiyorsun, eski usul baharat ticareti aynen sürüyor. O inci dalışı falan da tamamen unutulmadı herhalde. Asla. İnci dalışı kültürü, halkın çektiği o acı dolu geçmiş, müzelerde sadece cansız vitrin mankenleriyle falan değil, denizdeki aktif festivallerle, yarışmalarla bizzat halk tarafından hatırlanıyor. Eskiden küresel bir ticaret merkezi olan o tarihi Az-Zubara arkeolojik alanı gözleri gibi özenle korunuyor. Anladım. Adamlar aslında geçmişle gelecek arasında bir seçim yapmıyorlar o zaman. Kesinlikle yapmıyorlar. Onlar biz eski mi olacağız yeni mi sorusuna bir cevap aramıyorlar. Onların yaşadığı şey şu, geçmişi silmeden geleceği nasıl satın alırız? Çok güzel özetledin. TF'ye göre 2027'de kişi başı 100 bin dolar milli gelire ulaşacak bir toplumdan bahsediyoruz. Böyle bir toplumun kültürel köklerinden kopmaması tesadüf değil, son derece bilinçli ve ciddi bir devlet politikasıdır. Evet, ortada rastgele bir durum yok, devasa bir sentez var. Ubaid döneminin o ateşte pişmiş toprak çanak çömleklerinden ta Londra'nın kalbindeki Canary Wharf gökdelenlerine, Japonya'daki bir mucidin o inci piyasasını çökertmesiyle gelen açlık ve ölüm kalım savaşından dünyanın bütün LNG gemilerini parmağında oynatan bir enerji devine. Nereden nereye dedirten bir hikaye gerçekten. Katar, haritada sadece küçük bir nokta olmanın otomatikman jeopolitik bir kurban olmak anlamına gelmediğini tüm dünyaya kanıtlıyor aslında. Şeyh Jasim'in o 1883'te Osmanlı'yı çölde yendiği stratejik zekadan bugün milyarlarca dolarlık fonlarla Batı'yı kendi ekonomisine göbekten bağlayan zekaya kadar değişen tek bir şey var aslında. Kumun yerini sermayenin almış olması. Ve o devasa sermayenin de aslında bir son kullanma tarihi var. Katar yönetimi de bunu çok iyi biliyor. Nasıl yani sonsuza kadar sürmeyecek mi bu gaz parası? Sürmeyecek. İşte Katar Ulusal Vizyonu 2030 tam da bunun için tasarlandı zaten. Dünyanın en büyük gaz rezervine sahip olabilirler şu an, tamam. Ama o gaz bir gün fiziksel olarak bitecek veya belki de daha kötüsü dünya o gaza artık ihtiyaç duymayacak. Küresel enerji trendleri değişiyor sonuçta. Aynen. O yüzden bu 2030 vizyon belgesi sadece kulağa hoş gelen, Batı'ya şirin görünmek için yapılmış iyi bir PR çalışması falan değil. Bugün yer altından fışkıran o geçici ve riskli serveti alıp yapay zeka, lojistik, turizm ve finansal merkezli yani yerin altına bağımlı olmayan kalıcı bir küresel ekosisteme dönüştürme planı bu. Yani yeni bir gelir modeli inşa ediyorlar. Kesinlikle geçmişte incinin çöküşünün onlara yaşattığı o korkunç kitlesel ölüm korkusunu bu kez gaz bittiğinde veya değersizleştiğinde bir daha yaşamamak için şimdiden önlem alıyorlar. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yoğur bir nevi. İşte benim de aklıma tam da bu noktada kaynaklarda hiç bahsedilmeyen ama çok büyük aşırı kışkırtıcı bir soru geliyor. Merak ettim bak. Nedir o?
Tüm bu tarihi konuştuk. Milyarlarca dolarlık küresel yatırımları, Londra'daki o devasa binaları, kurdukları o muazzam ekonomik diplomatik zırhı konuştuk. Ancak bugün tüm o jeopolitik kaldıraç, sahip oldukları o dokunulmazlık havası, temelde tek bir şeye, sadece ve sadece fosil yakıtlara bağlı. Haklısın, temeli orası. Diyelim ki yıl 2030 veya 2050. Dünya gerçekten tam anlamıyla yeşil enerji devrimini tamamladığında, güneş, rüzgar ve nükleer enerji her şeyi ele geçirdiğinde ne olacak? Küresel sistem, Katar'ın o sonsuzmuş gibi görünen gaz vanasına artık ihtiyaç duymamayı öğrendiğinde ne yapacaklar? Gerçekten varoluşsal bir senaryo bu. Düşünsene, Londra'da sahip oldukları o dev gökdelenler, Avrupa'daki prestijli futbol takımları, o milyarlarca dolarlık teknoloji fonları, tüm bunlar 1893'te çölde Osmanlı'ya karşı veya 1916'da masada İngilizlere karşı kullandıkları o efsanevi kıvrak hayatta kalma kalkanının yerini gerçekten tutabilecek mi? Sermaye tek başına onları korumaya yetecek mi diyorsun yani? Tam olarak bunu soruyorum. Bence bunun üzerine dinleyicilerimizin kendi kendine düşünmesine kesinlikle değer. Kesinlikle. Cevabı bugünden çok zor olan ama gidişatı belirleyecek olan asıl soru bu. Evet, bu harika ve derinlemesine analizde bana eşlik ettiğin, bu karmaşık tarihi bu kadar net anlattığın için çok teşekkürler. Bizi dinleyen sevgili dostum, bir sonraki incelememizde görüşene kadar kendi dünyanda bu soruları keşfetmeye devam et. Hoşça kal.